yeni bir araştırma, ilk olarak 2020 yılında keşfedilen bir patlamanın şimdiye kadar evrende gözlemlenen en büyük patlama olduğunu gösterdi. AT 2021 LWX isimli patlama, süpernovadan 10 kat, gelgit bozulma olayından ise 3 kat daha parlak. AT 2021 LWX veya astronomlar tarafından korkunç Barbie olarak tanımlanan kozmik bir patlama, ilk olarak 2020 yılında Amerika'da bulunan Zayki geçici tesisi tarafından keşfedilmişti. O zamandan beri gizemini koruyan bu patlamaya ilişkin araştırmalar yıllardır devam ediyordu. Şimdi ise İngiltere'deki Southampton Üniversitesi'nden araştırmacılar bu patlama hakkında yeni bilgileri ortaya koydu. Bilim insanları, AT 2021'in şimdiye kadar keşfedilen en büyük kozmik patlama olduğunu ifade etti. Aslında geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen bir başka araştırma, AT 2021'liğin süper kütleli bir kara delik tarafından parçalanan bir yıldız olduğunu öne sürmüştü. Bu fenomenin gelgit bozulma olayı olarak nitelendirildiğini ekleyelim. Ancak yeni çalışma, patlamanın şimdiye kadar tespit edilen en parlak gelgit bozulma olayından 3 kat daha parlak olduğunu söylüyor. Te yandan süpernovalardan ise 10 kat daha parlak olduğu ekleniyor. Araştırma, süper kütleli bir kara deliğin yıldızdan ziyade, Güneş'ten 1000 kat daha kütleli, dev bir gaz bulutunu yediğini savunuyor. İlk başta, bir yıldızı tüketen kara deliğin sonucunda, bunun oluşabileceğini düşündük. Ancak modellerimiz, kara deliğin bu kadar uzun süre parlak kalabilmesi için, Güneş'in kütlesinin 15 katını yutması gerektiğini gösterdi. Böylesine bir yıldızla karşılaşmak çok nadirdir. Bu yüzden daha büyük bir gaz bulutu ihtimalinin daha olası olduğunu düşünüyoruz. Çalışmaya göre AT 2021 LWX, Dünya'dan 8 milyar ışık yılı uzaklıkta. Patlamanın, evren 6 milyar yaşındayken gerçekleştiği düşünülüyor. En büyük patlama olarak nitelendirilen bu olayın, en az 3 yıl sürdüğü de ekleniyor. Süpernova ve gelgit bozulma olayları gibi çok büyük parıltı yayan fenomenler, yalnızca birkaç aylığına görülebilir oluyor. Ancak AT 2021'liğin 3 yıllık süresi, boyutunun ne denli büyük olduğunu gözler önüne seriyor. AT 2021'liğin parlaklığına tek eşdeğer şey kuasarlar. Çok yüksek derecede parlaklığa ve kütleye sahip olan ve galaksilerin merkezinde yer alan kuasarlar, evrendeki en parlak nesneler olarak tanımlanır. AT 2021 LWX belki de bir kuasar evresinin başlangıcı bile olabilir, ancak neden oluştuğu konusunda bir şey söylemek henüz mümkün değil. Bu da patlama hakkında daha fazla araştırmayı görebileceğimizi ortaya koyuyor. Gökbilimciler Cuma günü, şimdiye kadar gözlemlenen en büyük kozmik patlamayı, 3 yıldan daha uzun bir süre önce, uzak evrende aniden parlamaya başlayan, Güneş sistemimizin 100 katı büyüklüğünde bir ateş topunu belirlediklerini söylediler. Gökbilimciler patlamanın en olası açıklaması olduğunu düşündükleri şeyi sunarken, şaşırtıcı fenomeni anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladılar. AT 2021 LWX olarak adlandırılan patlama, evrende gözlemlenen en parlak flash değil. Bu rekor, Ekim ayında tüm zamanların en parlağı olarak, Boat lakaplı bir gama ışını patlaması tarafından hala tutuluyor. İngiltere'deki Southampton Üniversitesi'nde astrofizikçi ve yeni bir çalışmanın başyazarı olan Philip Wiseman, AT 2021'liğin en büyük patlama olarak kabul edildiğini, çünkü son 3 yılda Boat'ın kısa süreli parlamasının, ürettiğinden çok daha fazla enerji saldığını söyledi. Wiseman, AFP'ye bunun tesadüfi bir keşif olduğunu söyledi. Kaliforniya'daki Zayki geçici tesisi, AT 2021'liki ilk olarak, 2020 tarihinde gökyüzünün otomatik taraması sırasında tespit etti. Ancak Wiseman, ertesi yıl insanlar tarafından fark edilene kadar, temelde bir veri tabanında oturdu dedi. Ancak Wiseman da dahil olmak üzere astronomlar ona, daha güçlü teleskoplarla baktıklarında ellerinde ne olduğunu anladılar. Işığın farklı dalga boylarını analiz ederek, patlamanın kabaca 8 milyar ışık yılı uzaklıkta olduğunu hesapladılar.
bu gökyüzündeki diğer birçok yeni ışık parlamasından çok daha uzaktadır. Arkasındaki patlamanın çok daha büyük olması gerektiği anlamına gelir. Viseman, Güneş'ten yaklaşık 2 trilyon kat daha parlak olduğu tahmin ediliyor. Gökbilimciler birkaç olası açıklamayı incelediler. Birincisi, AT 2021'liğin patlayan bir yıldız olduğu, ancak flaşın daha önce görülen herhangi bir süpernovadan 10 kat daha parlak oldu. Başka bir olasılık, bir yıldızın süperkütleli bir kara deliğin içine çekilirken parçalandığı, gelgit bozulması olayı olarak adlandırılan olaydır. Ancak AT 2021 LWX, bu olaylardan hala 3 kat daha parlak ve Viseman, araştırmalarının bu yöne işaret etmediğini söyledi. Kıyaslanabilir tek parlak kozmik olay, süperkütleli kara deliklerin galaksilerin merkezinde, büyük miktarda gaz yuttuğu kuasardır. Ancak Viseman, parlaklıkta titreme eğiliminde olduklarını, oysa AT 2021'liğin 3 yıl önce birdenbire, sıfırdan parlamaya başladığını ve hala parıldadığını söyledi. Daha önce hiç görmediğimiz bu şey birdenbire ortaya çıktı. Mutlak bulmaca gibi. Teorileri, Güneş'ten yaklaşık 5000 kat daha büyük olan devasa, tek bir gaz bulutunun süperkütleli bir kara delik tarafından yavaş yavaş tüketilmesidir. Ancak Viseman, bilimde asla kesinlik yoktur dedi. Ekip, teorilerinin tamamen makul olup olmadığını görmek için, yeni simülasyonlar üzerinde çalışıyor. Viseman, bir sorun, süperkütleli kara deliklerin galaksilerin merkezinde yer alması olabilir. Bu boyuttaki bir patlama için, galaksinin Samanyolu kadar geniş olması beklenebilir. Ancak hiç kimse AT 2021'liğin yakınında, bir galaksi tespit edemedi. Bu tam bir muamma. Gökbilimciler artık ne arayacaklarını bildiklerine göre, başka benzer patlamaların kaçırılıp kaçırılmadığını görmek için, gökyüzünü araştırıyorlar. Gökbilimciler birkaç olası açıklamayı incelediler. Birincisi, AT 2021'liğin patlayan bir yıldız olduğu, ancak flaşın daha önce görülen herhangi bir süpernovadan 10 kat daha parlak oldu. Başka bir olasılık, bir yıldızın süperkütleli bir kara deliğin içine çekilirken parçalandığı, gelgit bozulması olayı olarak adlandırılan olaydır.